One, 2 hours, 30 minutes. 2 hour. Saat. 2,5 saat. Bayağı uzunmuş ha. Radisson. Так, Radisson можно. is it? Radisson, no. Radisson, сейчас. Şu an Gorki Park'ın yanından çıktık. Tekne turu yapacağız. Pushkin Köprüsü bu da. Şu an bayağı hareketli nehir. Tekneler gidiyor. Radisson'un teknesi falan da var. Radisson Otel'in teknesi falan da var. Hem de yemekliymiş. Hani güzel olabilir. Ona bir bakacağız. Nasıl oluyor falan diye. Bayağı bir beğendik Gorki Parkı. Şehrin kalbinde, göbeğinde böyle bir park olması. Sessiz, sakin. Çok güzel. Keşke bizde de böyle büyük kocaman parklar olsa. Hava iyi. Ara ara yağmur yağıyor. Ama güzel yani, şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Evet, büyük küçük bir sürü tekne var. Gezi teknesi. Ulaşım dedik. Yeme içme de uygundu. Dün Arbat Caddesi'nde bir mekana gittik. Borş çorbası 400 rubleydi. Ne kadar işte 250 lira falan yapıyor. Pancar çorbası yani. Meşhur. Et yedik. 250-300 gram et, yaklaşık işte 500-600 TL falan. Bira 200-250 liraydı. Hani bayağı güzel, lezzetliydi. İşte etli salatalar var. Biftekli salata mı diyeyim artık, ne diyeyim böyle. Onlar da 250 lira falan da. Roast beef salata 250-200 TL. O seviyelerdeydi. Gayet uygun yani bizim için şu anda. 2006 Mayıs ayında kur, dolar ne kadar? 46 mı? 45 mi? O seviyelerde. 45-70 falan herhalde. Şu an için uygun geliyor hala bize. Tabii rublenin hareketine baktığımız zaman geçen sene daha da uygunmuş. Ama son bir senede ruble bayağı bir Türk lirası karşısında değer kazanmış. No Russian. Ship. Ship, yes, ship. Ha, burada Nesquin she said. Food inside, food. Так, restaurant, cafe, Ha, bar. restoran, kafe 2 var. hours, 30 minutes. Yes. 2,500. 2500 Так, one person. One person. И 2 hours, 30 minutes. 2 hour, Saat. 2,5 saat. Bayağı uzunmuş ha. Radisson. Так, можно. Radisson is it? Radisson, no. Radisson, кричал Украина. 2 minutes и поедем. Okey. Radisson'a bakalım ya. Okay, we will go and maybe look at things. Spasiba. Spasiba. Ne kadar dedi? 2500 ruble tek kişi ama yiyecek içecek varmış. Ama ne var yani, çok sağlıklı durmuyor, şey durmuyor yani, çok lüks durmuyor. Bu uyduruk bir Evet, vapur. ucuz tekne olduğu için Benim de pek bir şey yapmadım. No, spasiba. Radisson'la No. alakalı falan bir şeyler var. Aynen, ben Ukrayna bir şeyleri de anlamadık orada. 2500, 2,5 saat mi? 2 saat mi? 2 saat bir de ne yapacağız o kadar ya? Zaten tutulmuş, baksana en güzel yerler. Gidelim Ama bakalım. işte yemekli olduğu için Kafe, restoran var dedi ama dahil mi bilmiyoruz ki. dahildir canım. Ben- Daha neler. Dahil olmasa niye o kadar para alsın? Gerçi tekne turu bilmiyorum o kadar olabilir. Yani saatine göre şeyi normal, parası normal bence. Tabii canım, normal ne kadar yapıyor Türk lirası? 1500 mi yapıyor, 1800 mi ne yapıyor işte kişi başı. Ama 2,5 saat mi, 2 saat mi ne gezdiriyor ya. Aslında fena değil. Ama Radisson'u gördükten sonra o gemiyi, Bayağı güzel. Cam fanus gibiydi.
O daha iyi yani, daha hoş olur onunla gezmek. Ama Gemisi nerede? babuşka şeyi biliyor. İngilizce biliyor, şaşırdım. Babuşkanın İngilizce bilmesine. Arkadaşlar, buraya gelecek olan arkadaşlar için söyleyeyim. İngilizce, yani yaşlılar hiç bilmiyor, orta kesim hiç bilmiyor İngilizce. Bir şey soracaksanız birine, bir şey diyecekseniz, İngilizce konuşmak istiyorsanız biriyle genç bulacaksınız. Özellikle 18-25 yaş arası, hani üniversite çağındaki arkadaşlarla konuşabilirsiniz. Onlar biliyor İngilizce, en azından yön tarif edebiliyorlar. Ama işte polismiş, askermiş, onlara da sorduğunuz zaman onlar mesela biraz orta yaşlıysa hiç bilmiyorlar. Tarif edemiyorlar. Ben polise de sordum, askere de sordum. İkisi de sıfır İngilizce. Bir şeyler anlatıyorlar ama yok yani, olmuyor. Tabii bir sertler, bakışlar falan sert yani. Özellikle askerler. Askerler ne? Bayağı uzundu ya askerler. Gördüğüm askerler. Askerler diyorum, bayağı uzundu şehir merkezindeki askerler. 1.80, 1.90 falan. Hepsi çakı gibi askerlerin. Hepsi zapzayıf. Polisler de öyle zapzayıf. Uzun boylu, kalıplı yani. İzbandut. O dereceydi yani. Hepsi sarışın mavi gözlü. Geldik en önemli konuya. Kızlar konusu. Ben yorum yaptım. Sen yorum yap ya, ne olacak? Yorum yapmayacağım. Kızlar arkadaşlar tabii ki süper. Harika diyebilirim. Yani hepsi sarışın mavi gözlü, uzun boylu, zayıf, ince belli. Yani top model. Yazıyor burada. Top model. 99 ruble diyor ama bu normal herhalde şey. Bilmiyoruz ki onu. Kısa sürüyordur muhtemelen. Bak, bir sürü karşıda tekne şeyleri var, yerleri var. Yani Türk erkeklerine buradan çağrı, vizenizi alın gelin. Vizenizi alın gelin, burada çok rahat istediğinizi bulursunuz. Hiç problem değil yani. Ama tek sıkıntı dil problemi var. İşte onlar İngilizce bilmiyorlar. Çok zayıflar yani o konuda. Hani o biraz problem. İnternet konusu, internet çekmiyor. Çekse bile VPN'le girmeniz lazım. VPN'le olsa bile şu anda GPS tam iyi çalışmadığı için internet vesaire sıkıntı yani. Bir yerden bir yere gideceksiniz. Yandex Map'e bakacaksınız. Yandex Map sizi farklı yerlerde gösteriyor. O da problem. Ben 2 tane farklı şirketten esim almıştım. Esimlerden birisi çalışmadı. Şu çok meşhur olan, işte ne bileyim, fenomenlerin falan reklamını yaptığı, işte 10 GB alın, 10 GB'da, 20 GB'da bizden diyen fenomenlerin önerdiği esim Rusya'da çalışmadı. Ona dikkat edin. Size nacizane tavsiyem. Ama diğer şey çalıştı. Esim. O yüzden 2-3 tane farklı esim şirketinden 3'er 5'er dolarlık esim almanız sizin yararınıza olacaktır. Bizde şu anda internet sıkıntısı yok. İnternetimiz var. VPN'de bir sürü VPN de indirdik. Onlar da çalışmadı. Bir tane VPN vardı. O da Rus bir kız önerdi bize. İndirdik vesaire. O şu anda cayır cayır çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok onda. Onu ben size yorumlarda yazarım. Hangi VPN olduğunu. Yeme içme uygun. İçecekler, kafeler de uygun. 200, 150, 200 lira. Büyük boy böyle içecek içebiliyorsunuz. Ya onun haricinde başka ne söyleyebiliriz? Kıyafet pek bakamadık daha. Ama o da çok pahalı olacağını zannetmiyorum kıyafetinde. Şöyle de çevreyi de çekeyim. Vapurlar gidip geliyor.
İnsanlar yardımsever. Yani mesela bir çocuğa sorduk yer, müzenin yerini. Hemen kendi telefonundan, internetinden Yandex Map'i açıp hani sokak sokak gösterdi bize. Hatta dedi bunun dedi fotoğrafını çekin dedi. Bu şekilde yürürsünüz. 5-6 dakika yürüdükten sonra oraya varırsınız demişti. Yardım etmişti. Metrolarda ulaşım çok rahat, çok kolay. Renkleri takip ettikten sonra istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Mesela bir metroya indiniz diyelim. Onun altında bir tane daha metro var. Altlı üstü metro yapmış adamlar. Ya da yan perona geçiyorsunuz. Bir yan daha geçtiğiniz zaman farklı bir metro var. Farklı bir yere gidiyor. Yani gerçekten güzel olmuş. Burada da böyle bir balık tutan adam heykeli var şurada. Burada da aynı şekilde bolluk bereket balık var demek mi istiyorlar acaba? Hava esmeye başladı. Metrolar çok dik. Acayip dik yani metrolar. Bazı metrolar derin değil ama derin olan metroların da yürüyen merdivenleri aşırı dik. Yani 100-150 metre gidiyorsun, yukarı çıkıyorsun. Lan çık bitmiyor, 3-4 dakika sürüyor falan. Biraz ürkütücü. O yüzden tutunarak yürüyen merdivende dikilmek mantıklı. Ona dikkat edin. Yükseklik korkunuz varsa ya da daha önce fobiniz falan varsa yürüyen merdivenlerde tehlikeli olabilir o iş. Şu karşı tarafa geçeceğiz. Hep zaten Moskova'nın kendisi müze. Her yer müze yani eski binalar, tarihi binalar, geçmişi olan binalar hala ayakta. 1700'lerden, 1800'lerden kalma bir sürü bina var. Nehir bayağı büyük. Şu an Moskova Nehri'nin kenarında ilerliyoruz.